tabanla ağız kısmı aynı olduğu için arkadaşlar bir tanesini ben diktim. Şimdi öbürünü birlikte dikelim. Şöyle yapıyoruz. Şunun zaten şu kısımda dikilecek hiçbir yer yok. Sadece şurada bakın şu kısımlar açık. Bu kısımları kapatarak şunu buna bu şekilde dikeceğim. Sonra bunu dikeceğiz. Evet, önce şunu bir dikeyim ben. Buradan ipimi geçiriyorum. Çıkmasın diye. Bunu içine saklayacağım. Düğümü. Bakın şöyle. İç kısmına saklıyoruz. Şuradan. Bu açıkları kapatmamız gerekiyor. Şöyle. Ve ineceğim şöyle. Şimdi hem kapatırız hem ortayı dikeriz arkadaşlar. Bunu bu şekilde buraya dikeceğim. Şuradan giriyorum. Bakın. Şuradan şöyle. Çıkıyor. Bu şekilde arkadaşlar bu tabanı komple dikeceğiz. İçinden geçiyoruz. Bu şekilde. Bakın. Bakın buradan giriyoruz. Bakın arkadaşlar, dikkat ettiyseniz şu aralar açık. Bu araları mutlaka bu şekilde dikmemiz lazım. Böyle girdim. Sonra bu şekilde arkadaşlar komple böyle dikeceğim. Sonra döndüreceğim. Buradan dikeceğim. Bakın tabanı diktim. Hem bu taraftan hem bu taraftan. Şimdi bu şeridi dikeceğiz buna. Yani şu birinci katı yapacağız. Onun için ne yapıyoruz? Önce şunun iki kenarını birleştirmem lazım. Birleştirmek için şu son taktığımın katını açıyorum. İkisini bu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Şöyle ikisini bir yakalıyorum ve şu aradan bakın ortadan şöyle ikisini birden içeriye geçiriyorum. Şöyle tutayım. Bunun birini bu tarafa yatırıyorum. Diğerini bu tarafa yatırıyorum. Bu tarafa yatırdığımın şu uç kısmını tutkallıyorum. Şuraya şöyle. Ve bunu şu araya sokuyorum. Bakın. Şu araya. Kenar birleştirme yapıyoruz. Bakın. Sonra döndürüyorum. Yine aynı şekilde bunu da tutkallıyorum. Bunu da arkadaşlar tam şuraya. Şuraya sokuyoruz. Şöyle. Bunu da buraya böyle soktuk. İkisini de. Birini bir tarafa, birini bir tarafa. Şimdi bu halkayı bu şekilde arkadaşlar döne döne dikiyoruz. Herhangi bir kırma işlemi yapmıyoruz. Böyle. Bu şekilde arkadaşlar
Yalnız dikerken bir kere değil arkadaşlar, birkaç kere birkaç tur atalım. Çünkü bunlar döneceği için dönerken gerilme olur ve açılır. İpi gözükür. İpin gözükmemesi için birkaç tur atalım. Şöyle. Ve buraya arkadaşlar şöyle döneceğiz. Şuradan gireceğim. Ve buradan şöyle döneceğim. Evet. Bu şekilde dikeceğiz. Bakın arkadaşlar, ikisini de diktim. Bunun biri taban olacak, biri kapak olacak. Şimdi şunu taban olarak yapalım. Şu kapak dediğim kısmına fermuar dikeceğim. Şuna. Bunu da üstüne inşa edeceğim. Bunu şöyle koyayım kenara. Şimdi arkadaşlar ipim burada. Bunları artık şunların üstüne böyle tek tek dikmeye başlıyorum. Şu vaziyette böyle. Evet arkadaşlar, bunları böyle bütün hepsini bu şekilde şöyle dikerek bunu bitireceğim. Bütün katları diktim. Tam 5 kat yaptım şuraya. Şimdi şu ağız kısmına fermuarı diktim arkadaşlar. Diktim bu kısmını. Şimdi bu parçayı da buraya birleştireceğim, dikeceğim. Şu parçayı da buna dikeceğim. Şöyle. Buna dikeceğim. Yer dar olduğu için arkadaşlar birazcık bunu ayarlamam, hani dikişte size göstermem zor olacak. Şu köşeyle şu köşe birbirine paralel gelecek. Yer dar olduğu için arkadaşlar bunun birleşmesini yapacağım. Sonra size göstereceğim. Şimdi şuradan tutturdum. Şöyle geldim, diktim şuraya kadar. Şimdi bakın burada bildiğimiz fermuar dikme şekli arkadaşlar. Yalnız yer dar olduğu için, bir de ürün de dar olduğu için hani çalışmakta zorluk çekiyorum. Bu açıdan sadece nasıl dikildiğini göstermek için size bunu gösteriyorum. Bildiğimiz yoldan fermuarı dikiyoruz. Fermuar dikme ile ilgili videom var arkadaşlar. Ona bakarsınız. Bakın buradan içerideki kanattan yukarıya çıkacağım. Elin dönmesi çok zor oluyor bu dar ortamda. O bakımdan önce bir tutturdum. Sonra size gösteriyorum. Aradan şuradan iniyorum. Geriyorum fermuarımı. Buradan içeriye giriyorum. Birazcık ötesinde tekrar dışarıya çıkıyorum.
şuradan aşağıdan bakın şöyle tekrar yukarıya çıktı. Buraya tuttu. Gördünüz mü? Sıkıca tuttu. Şimdi ne yapıyorum? Şu arka kanattan yukarıya çıktım. Şu aradan böyle indim. Dur. Dur. Allah'ın cezası velet. Ya dur. Heh. Şimdi arkadaşlar buraya tekrar bir çentik atıyorum. İster girin çıkın, isterseniz bir minik çentik atın. Evet, bu şekilde arkadaşlar bütün fermuarı dikeceğiz. Bakın arkadaşlar, fermuarı diktim. Gayet de güzel oldu. Pamuk kutum böylece bitmiş oldu. Videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.